İkinci şule. İkinci şulenin 3 nuru var. Birinci nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın heyeti mecmuasında raik bir selaset, faik bir selamet, metin bir tesanüt, muhkem bir tenasüp, cümleleri ve heyetleri mabeyninde kavi bir teavün ve ayetler ve maksatları mabeyninde ulvi bir tecavüp olduğunu, ilmi beyan ve fenni maani ve beyaninin Zemahşeri, Sekkaki, Abdülkahir Cürcani gibi binlerle dahi imamların şehadetiyle sabit olduğu halde, o tecavüp ve teavün ve tesanüdü ve selaset ve selameti kıracak, bozacak 8-9 mühim esbab bulunurken, o esbab bozma değil, belki selasetine, selametine, tesanüdüne kuvvet vermiştir. Yalnız o esbab bir derece hükmünü icra edip başlarını perde-i nizam ve selasetten çıkarmışlar. Fakat nasıl ki yeknesak, düz bir ağacın gövdesinden bir kısım çıkıntılar, sivricikler çıkar. Lakin ağacın tenasübünü bozmak için çıkmıyorlar. Belki o ağacın zinetli tekemmülüne ve cemaline medar olan meyveyi vermek için çıkıyorlar. Aynen bunun gibi şu esbab dahi Kur'an'ın selaset-i nazmına kıymetdar manaları ifade için sivri başlarını çıkarıyorlar. İşte o Kur'an-ı Mübin 20 senede hacetlerin mevkileri itibariyle necim necim olarak müteferrik parça parça nüzul ettiği halde öyle bir kemal-i tenasübü vardır ki güya bir defada nazil olmuş gibi bir münasebet gösteriyor. Hem o Kur'an 20 senede hem muhtelif mütebayin esbab-ı nüzule göre geldiği halde tesanüdün kemalini öyle gösteriyor, güya bir sebebi vahitle nüzul etmiştir. Hem o Kur'an mütefavit ve mükerrer suallerin cevabı olarak geldiği halde nihayet imtizaç ve ittihadı gösteriyor. Güya bir suali vahidin cevabıdır. Hem Kur'an mütegayir, müteaddit hadisatın ahkamını beyan için geldiği halde öyle bir kemali intizamı gösteriyor ki güya bir hadise-i vahidin beyanıdır. Hem Kur'an mütehalif, mütenevvi halette hadsiz muhatapların fehimlerine münasip üsluplarda tenezzülat-ı kelamiye ile nazil olduğu halde öyle bir hüsnü temasül ve güzel bir selaset gösteriyor ki güya halet birdir, bir dereceyi fehimdir, su gibi akar bir selaset gösteriyor. Hem o Kur'an mütebayit, müteaddit muhatabin esnafına müteveccihen mütekellim olduğu halde öyle bir suhuleti beyanı, bir cezaleti nizamı, bir vuzuhu ifhamı var ki güya muhatabı bir sınıftır. Hatta her bir sınıf zanneder ki bilasale muhatap yalnız kendisidir. Hem Kur'an mütefavit, mütederriç irşadi bazı gayelere isal ve hidayet etmek için nazil olduğu halde öyle bir kemal istikamet, öyle bir dikkati müvazenet, öyle bir hüsnü intizam vardır ki güya maksat birdir. İşte bu esbaplar müşevveşiyetin esbabı iken Kur'an'ın icaz-ı beyanında selaset ve tenasübünde istihdam edilmişlerdir. Evet, kalbi sekamsiz, aklı müstakim, vicdanı marazsız, zevki selim her adam Kur'an'ın beyanında güzel bir selaset, rana bir tenasüp, hoş bir ahenk, yekta bir fesahat görür. Hem basiresinde selim bir gözü olan görür ki Kur'an'da öyle bir göz vardır ki o göz bütün kainatı zahir ve batını ile vazıh, göz önünde bir sayfa gibi görür. İstediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfenin manalarını söyler. Şu birinci nurun hakikatini misaller ile tavsiye etsek birkaç mücellet lazım. Öyleyse sair Risale-i Arabiyem'de ve İşaretül İcaz'da ve şu 25 adet sözlerde şu hakikatin ispatına dair olan izahatla iktifa edip misal olarak Mecmu Kur'an'ı birden gösteriyorum. İkinci nuru, Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki üslubu bediiyisinde olan meziyeti icaziyeye dairdir. İhtar,
Şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler yalnız ikinci nurun misalleri değil, belki geçmiş mesail ve şuaların misalleri dahi olurlar. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. Şimdilik ihtisar ve icmale mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarzda şu sırr-ı azim-i icazın misallerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını başka vakte talik ettik. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan, ayetlerin hatimelerinde galiben bazı fezlekeleri zikreder ki, o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı veya manalarını tazammun ediyor veyahut aklı tefekküre sevk etmek için akla havale eder veyahut makasıd-ı Kur'aniye'den bir kaide-i külliyeyi tazammun eder ki, ayetin tekit ve teyidi için fezlekeler yapar. İşte o fezlekelerde Kur'an'ın hikmet-i ulviyesinden bazı işaret ve hidayet-i ilahiyenin ab-ı hayatından bazı reşaşat, icaz-ı Kur'an'ın berklerinden bazı şerarat vardır. Şimdi pek çok o işarettan yalnız 10 tanesini icmalen zikrederiz. Hem pek çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok hakaikinden yalnız her birinde bir hakikatin meali icmalisine işaret ederiz. Bu 10 işaretin ekserisi, ekser ayetlerde müçtemiyan beraber bulunup, hakiki bir nakş-ı icazı teşkil ederler. Hem, misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi, ekser işarata misaldir. Biz yalnız her ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getireceğimiz ayetlerden, eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine bir hafif işaret ederiz. Birinci meziyeti cezalet. Kur'an-ı Hakim, icazkar beyanatı ile Sani Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer, basteder. Sonra o asar ve ef'alinde Esma-i İlahiye'yi istihraç eder veya haşir ve tevhid gibi bir makasıd-ı asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Birinci mananın misallerinden mesela, Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istevâ ile's-semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şeyin alîm. İkinci şıkkın misallerinden mesela, Elem nec'alil arda mihâdâ vel cibâle evtâdâ ve halaknâkum ezvâcâ ila ahir. İnne yevmel fasli kâne mîkâtene kadar. Birinci ayette asarı bastedip bir neticenin, bir mühim maksudun mukaddematı gibi ilim ve kudrete, gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azim eserleri serdeder. Alim ismini istihrac eder. İkinci ayette, birinci şulenin birinci şuağının 3. noktasında bir derece izah olunduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın büyük ef'alini, azim asarını zikrederek, neticesinde yevmi fasl olan haşri, netice olarak zikrediyor. İkinci nükte-i belagat. Kur'an, beşerin nazarına sanat-ı ilahiyenin mensucatını açar, gösterir. Sonra, fezlekede o mensucatı esma içinde tayyeder veyahut akla havale eder. Birincinin misallerinden mesela, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. İşte başta der, sema ve zemini rızkınıza 2 hazine gibi müheyya edip, oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini 2 muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona münhasırdır. İkinci fıkrada der ki, sizin azalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden O'dur ki bunları size vermiştir. Öyleyse
yalnız Rab O'dur, mabut da O olabilir. 3. fıkrada der, ölmüş yeri ihya edip, yüz binler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın Halık'ından başka şu işi kim yapabilir? Elbette O yapar, O ihya eder. Madem Hak'tır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme-i kübraya gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. 4. fıkrada der, bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemali intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatı bütün ecramiyle gayet kolay idare eden kudret, o derece kusursuz, nihayetsizdir ki, hiçbir şerik ve iştirake ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden, küçük mahlukatı başka ellere bırakmaz. Demek, ister istemez Allah diyeceksiniz. İşte 1. ve 4. fıkra, Allah der, 2. fıkra, Rab der, 3. fıkra, El-Hak der. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Ne kadar mucizane düştüğünü anla. İşte Cenab-ı Hakk'ın azim tasarrufatını, kudretinin mühim mensucatını zikreder. Sonra da o azim asarın, mensucatın destgahı, فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ der. Yani Hak, Rab, Allah isimlerini zikretmekle, o tasarrufat-ı azimenin menbaını gösterir. İkincinin misallerinden, İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs ve mâ enzelallâhu mine's-semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba'de mevtihâ وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون İşte Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet ve gece gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet ve hayat-ı içtimai insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli rahmet ve semadan ab-ı hayatı ölmüş zemine gönderip zemini 100.000 tayfeleriyle ihya edip bir mahşer-i acayip suretine getirmekteki tecelli azameti kudret ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halk etmekteki tecelli rahmet ve kudret ve rüzgarları nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkihlerine hizmet gibi vazaif-i azime ile tavzif edip tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli rahmet ve hikmet ve zemin ve asuman ortasında vasıtayı rahmet olan bulutları bir mahşeri acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak, bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi, tesyirindeki tecelli rububiyet gibi mensucat-ı sanatı tadat ettikten sonra, aklı onların hakaykına ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ der. Onunla ukulu ikaz için akla havale eder. 3. meziyeti cezalet. Bazen Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir, icmal ile hıfz ettirir, bağlar. Mesela, وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْو۪يلِ الْأَحَاد۪يثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu ayetle işaret eder.
Der ki, sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz, bütün silsile-i enbiyayı silsilenize rapt edip, silsilenizi nev-i beşer içinde bütün silsilenin serdarı, hanedanınızı ulûm-u ilahiye ve hikmet-i Rabbaniye'ye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip, o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkârane saltanatını, ahiretin saadet-i ebediyesiyle sizde birleştirmek, seni ilim ve hikmetle Mısır'a hem aziz bir reis, hem âli bir nebi, hem hakim bir mürşid etmek olan nimet-i ilahiyeyi zikir ve taadat edip, ilim ve hikmet ile onu, âbâ ve ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. Sonra, senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki, seni ve âbâ ve ecdadını alim, hakim ismine mazhar etsin. İşte o mufassal nimetleri şu fezlekeyle icmal eder. Hem mesela, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. İşte şu ayet Cenab-ı Hakk'ın nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki, İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır. Demek, kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiyet ve takdiri ilahiye iledir. Tesadüf karışamaz. Şu hükmü verdikten sonra, insaniyet hayatında en mühim iş, onun rızkıdır. Şu ayet, beşerin rızkını doğrudan doğruya, Rezzak-ı Hakiki'nin hazine-i rahmetinden gönderdiğini, bir iki mukaddeme ile ispat eder. Şöyle ki, der, rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bakar. Bahar ise şems ve kameri teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızk olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir. Ve o, ona hakiki rezzak olur. Sonra da, وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ der. Bu cümlede o tafsilatlı fiilleri icmal ve ispat eder. Yani, size hesapsız rızık veren odur ki, bu fiilleri yapar.